Evet değerli takipçiler, bugünkü videomuzun konusu uzun yolda elektrikli araç yakıt tüketimi. Burada birkaç dikkat etmemiz gereken nokta var. Bunu 15.000 kilometrelik tecrübelerim ve internetten diğer araçlarda da, özellikle Tesla'da Engin hocamızın yapmış olduğum çıkarımlarla bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi şu an şehir içinde evden çıkalı 2 kilometre olmuş. Tüketim verimiz 9.8 kWh. Şarjımız da %65. Balıkesir'e doğru çıkıyorum yola. 291 kilometrede menzilim var. Varışta da ne kadar tüketim yaptığımızı size göstereceğim. Öncelikle şehir içinde bu araçta rejeneratif frenleme. Şurada görüyorsunuz birinci kademede aktif. Bu 4 kademe şeklinde. Ben bunun gibi dur kalk trafiklerde İkinci kademe, 3 hatta 4. kademeye kadar kullanabiliyorum. Bu neye imkan sağlıyor? Tek pedal sürüşe. Şehir içi zaten rejeneratif frenlemeyi kullanmak oldukça mantıklı. Yalnız şehirler arası yollarda bu böyle değil. Rejeneratif frenleme size katkı sağlıyor evet, ama gereksiz yere fren yapmak da bu da size gereksiz bir enerji kaybı sağlıyor. Neden? Şimdi normalde şöyle bir şey var elektrikli araçlarda. 1 kilometre yolu veya 100 kilometre yolda, düz bir yol diyelim, 90 kilometre hızla gidiyorsunuz. Burada hızlanmada sıfırdan 90 kilometreye çıkana kadar, örnek veriyorum, 3 birim enerji harcıyorsanız 90 kilometreden sıfıra düşmek için bu hiçbir zaman 3 birimi geri kazanmıyor size. Burada kayıplar var. Burada tahminimizce, hani bu bir doğru bir veri değil. Bu eğime göre değişir. Aracın rejeneratif fren kapasitesine göre değişir. Bu mesela bu rejeneratif fren kapasitesi bilgisi hiçbir aracın teknik verilerinde yazmaz. Bu nedir? Bu araç mesela Megane E-Tech 60 kWh kadar üretim yapar. Bazı araçlar 120 kWh kadar üretim yapar. Yani bu üretebileceği enerjinin de bir limiti, kapasitesi var. Dolayısıyla bunlar da araçtan araca değişkenlik gösterebilir. Burada 3 birim enerji harcadığımız şeyi frenlemede belki 1 birim alıyoruz. Belki 1,5 birim alıyoruz. Yani %30, %50 arası diyebiliriz. Bu benim tahminim, izlenimlerimden çıkardığım bir değer. Ki diğer içerik üreticisi arkadaşlar da hemen hemen aynı düşüncedeler. Dolayısıyla yani rejeneratif fren, ya önümüzde araç duruyorsa fren yapmak zorundayız. Burada tabii ki fren yapmak zorundaysak rejeneratif freni kullanabiliriz. Ama yok, önümüzde bir araç yok. Gidiyoruz. Giderken harcıyoruz. Frene basalım, kazanıyoruz. Böyle bir şey olmuş olsa zaten sınırsız enerji olurdu. Hızlanırdık. Enerjiyi harcardık, yavaşlardık. Tekrar doldururduk. Hızlan yavaş şeklinde sürekli sınırsız enerji elde ederdik. Böyle bir durum maalesef söz konusu değil. Peki uzun yolda ne yapıyoruz? Rejeneratif freni kapatıyoruz. Aracı olabildiğince akışkan bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Aracı hızlandırmalar tüketimi ciddi anlamda arttırıyor. Şu anki yolun hızı 70 km/saat. Dolayısıyla bu yolda 70 ile trafik akıyor şu an. 70 hızına göre ortalama tüketimi biraz da hafif eğimli yukarı çıkmamıza rağmen 14-16 kWh arası değişen bir tüketim elde ediyoruz. Bunu 90 ile çıkarsak daha da artacaktır. 110-120 kilometre hızlarla çıkarsak daha da artacaktır. Şimdi örnek vermek gerekirse tüketimden takip edebilirsiniz. Yol yine eğimli. Rampa aşağı iniyorum. Araç görüyorsunuz ki 4 kW enerji üretiyor. Rejeneratif freni açtığım zaman artıyor. Biraz daha açıyorum, artıyor. Ama araç yavaşlıyor. Yavaşlamasında eğer önümde bir araç yoğunluğu varsa yavaşlayabilirim. Ama yok, önüm boşsa yavaşlamayıp aracı olduğu gibi hızlanmasını sağlayıp gidebildiği yere kadar akışkan bir şekilde gitmesini sağlamak. Dolayısıyla burada birkaç kural olarak
belirtmek gerekirse, birincisi rejeneratif freni mümkün olduğunca kullanmamaya gayret ediyoruz. Önümüzde eğer bir engel yoksa kapalı bir şekilde gidiyoruz. Bu birinci kural. İkinci kural, eğim aşağı aracı serbest bırakıyoruz. Eğer önümüzde çıkacağımız bir eğim varsa bir miktar hızlandırabiliriz. Yani uzun yolda şu doğru değil. Uzun yolda araç 90 km hızla giderse en az yakar doğru değil. Bu her araç için geçerli. Sadece elektrikli araçlar için değil. Şu an şehir içindeyim bu arada. Uzun yolda özellikle rampa aşağı inerken aracı salıyoruz. Rejeneratif frenlemeye kesinlikle düşürmüyoruz. Düz bir şekilde salınımını yapmasını, aracın ağırlığıyla aracı aşağı doğru itmesine izin veriyoruz. Frenleme yapmamaya gayret ediyoruz. Durmamız gerekmiyorsa. İkincisi, çok az hızlanmasına da müsaade edebiliriz. Hafif gaza basarak. Hızlanması da eğer önümüzde yokuş varsa yokuşa olabildiğince hızlı girip aynı hızla değil, artan ivmeyle, yani en az tüketecek şekilde yokuşu bitirmemiz gerekiyor. Yani 90 km/saat ortalama hızla gitmek yerine rampa aşağı inerken 100, 105, 110, rampa yukarı çıkarken de yine aynı şekilde 100'den geri 90, 85, 80 şeklinde çok da trafiğin akışını bozmayacak şekilde kullanmak yakıt tüketiminizi ciddi şekilde düşürecektir. Şu an %64 bataryadayız. Bataryamız Balıkesir'e yaklaşık 150 kilometre yolumuz var. 140 da olabilir. Tam şu anki bulunduğum noktadan ne kadar bilmiyorum. Buradaki ekranı da sıfırladım. Biliyorsunuz hem ana ekranda bir takip ettiğimiz kısım var. Buradan da ayrıca ara takipler yapabiliyoruz. Şu an evden çıkalı 7,5 kilometre olmuş. Ortalama hızım 32 kilometre. Bunun büyük bir çoğunluğu lambalarda tuttuk tabii ki. 9,2 kWh ortalamayla gidiyoruz. Bu aracın 9 kWh bu şekilde gitmiş olsak hadi 10 kW'la gittiğimizi düşünsek 60 kW bataryasıyla 600 kilometre yol yapabiliriz. Tabii ki 70 ile böyle düz bir şekilde gidebilmemiz çok mümkün değil. Bu yükselecektir. Burada 11-12'li değerler ile yolculuk yapmak, dikkat edersiniz, çok mümkün bu araç için. Dolayısıyla bu da size 400 kilometre ve üzeri bir menzili uzun yolda da rahat bir şekilde sağlayacaktır. Gelelim menzile etkisi olan ikinci etkenlerden bir tanesi de klima kullanımı. Görüyorsunuz ki aracım otomatik konumda 21,5 dereceye ayarlı bir şekilde. Şu an yolculuğumuz gece olmasına rağmen hava sıcaklığı 29 derece. Klimaya biraz ihtiyaç duyuluyor. Klimayı araç Eco modda, klimayı da Eco modda kullanıyorum. Bunu daha önceki videolarda detaylı bir şekilde çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Klima Eco modda biraz daha yavaş serinletiyor ama aracın içi şu an zaten serin. Uzun yoldayız. İlk soğutmayı yaptı. Şu an sadece kabini 21,5 civarı tutmaya çalışıyor. Gayet yeterli, iyi bir soğutma sağlıyor. Şu an serin yani içerisi. Zaten gece olduğu için ısınma da yapmıyor. Muhtemelen klima tüketimimiz çok fazla olmayacaktır. Belki klimayı kapatma ihtiyacı da duyabilirim. Soğuk olursa. Bunu da sizinle paylaşmış olurum. Gece tabii ki farlar biraz enerji harcıyor ama bunlar emin olun çok hesaba katacak durum değil. Zaten farları kapatıp da gidebilecek durumumuz yok. Öyle bir çılgınlık yapmıyoruz. Bunlar detay konular. Ama gündüz uzun yolculukla gece arasında tabii ki farlar tüketiyor. Gündüzde sıcak çok olduğu için klima biraz daha fazla tüketmiş oluyor. Bu yaz için geçerli. Kışın şartlar çok değişiyor. Kışın gerçekten araçta ısı pompası olsun olmasın menzillerinizde %30'a yakın bir düşüş oluyor. Zaten kış aylarında da çok fazla uzun yol yapılmıyordur diye düşünüyorum. Şu an 9,7 kW ortalamayla 85 km ile gidiyoruz. Yolun zaten hız limiti göreceğiniz üzere 82, yeni bitti. Burada
yanlış hatırlamıyorsam 110'a kadar hız limitimiz var. Ben şu an test amaçlı tüketimi görebilmek adına, uzun yolda nasıl az tüketirizi gösterebilmek adına 90 kilometre ile 100 kilometre arasında bir hızla gitmeyi düşünüyorum. Zaman zaman 85'li, 80'li hızlara da yokuş yukarı çıkarken düşebilirim. Şu an hala bir ufak trafik olduğu için hızımız 90'lı civarlarda. Önümde araç var. Hız sabitlemeyi düz yollarda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikkatinizi dağılmaması açısından şerit takip asistanını kullanarak aracın şeritten çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu kesinlikle şerit ortalama değil. Şeritten sinyal vermeden çıkarsanız aracı tekrar şeride sokuyor. Yani olası bir dalgınlık durumunda size yardımcı olmuş oluyor. Bu asistanları da kullanmak faydalı olabilir. Otomatik uzun far. Buradaki far kolunda, sol taraftaki kolun ortasına bastığınızda ekranda A işareti çıkıyor. Farların üzerinde. O A işareti de otomatik uzun farı gösteriyor. Sistem güzel bir şekilde çalışıyor. Önünüz boş ve uzun farlara ihtiyaç duyuyorsanız, karanlıksa araç farları otomatik uzuna alıyor. Bu da gece yolculuklarında gerçekten güzel oluyor. Hafif bir rampa çıkıyoruz. Tüketimimiz 11.8'lere kadar çıktı. Rampa yukarı. 90'la çıkıyorum. Ortalama anlık tüketim 25-30 kW'larda. Yani bu değerleri çok geçmemeye çalışmak gerekiyor. Şu an biz bir rekor denemesi yapmıyoruz. Belki onu da yapabiliriz. Ama dikkat edilmesi gereken nokta tabii ki trafik akışı da. Şu an rekor denemesi yapılabilecek bir yoğunluk yok. Bugün tarih 15 Temmuz. Çok ciddi bir özellikle dönüş yolunda trafik var. Gidişte çok boş değil. O yüzden normal araç nasıl kullanılması gerekiyorsa o şekilde gidiyoruz. Ne çok hızlıyız ne çok yavaşız. Hala şehir içindeyiz bu arada. O yüzden hızımızı çok arttırmıyoruz. Her ne kadar burada hız sınırı 110 olsa da şu an en sol şeritte gidiyoruz. Diğer araçlar da bu hızlara çıkmıyor. Çünkü şehir içi bir tık daha dikkat etmek gerekiyor. Yani rampa aşağı iniyoruz. Rejeneratif fren sistemi kapalı. Aracı hafif müdahale yaparak şeride soktu. Gördüğünüz üzere aracı saldık. 94 km hıza kadar çıktı kendisi. 95. Salınım da gidiyor. Aynı zamanda 4,5 kW, 5 kW civarı da yine kazanım sağlıyor. Ne kadar kapatırsanız kapatın bir miktar geri kazanım sağlıyor. Şu an %62'deyiz. %65 ile başlamıştık. Yaklaşık 16 kilometre yol yaptık. %3 şarjla. %1 şarjla 5 kilometre yol yaparsak zaten %100 ile 500 kilometre yapabiliyoruz. Tabii ki bu şu an 11 kW ortalama ile gidiyoruz. 11 kW'ı tutturmak biraz zor. Basit değil. Rüzgar çok önemli burada. Şu an önümde bir bayrak var. Oradan gördüğüm kadarıyla araçta çok hissetmiyorum. Son yolculuğumda daha fazlaydı ama şu anda bir rüzgar var. Ve rüzgar yakıt tüketimini çok ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle elektrikli araçlarda bunu tüketim olarak çok daha net bir şekilde hissedebiliyoruz. Evet değerli takipçiler. Şu ana kadar 90 ila 100 kilometre ortalama hızlarla geldim. Zaten 76'ya çıktı. Biliyorsunuz şehir içinde ciddi dur kalk yapmıştım. 98 kilometre yol aldık. Şu an Susurluk'tayız. Yasa dinlenme tesislerinde kısa bir mola vereceğim. Bu arada en yakıtın NX teknolojisiyle herhangi bir uygulama kullanmadan da aracımı şarj etmiş olacağım. Burada Susurluk'ta şarj istasyonları oldukça fazla. Köfteci Yusuf'ta Turgolar var. Orayı kullanabilirsiniz. Yasa var. Ve birkaç tane daha
istasyon var burada. Lixium gibi tüm uygulamaların olduğu programları kullanarak nerede hangi istasyon var görebilirsiniz. Şu an tüketimimiz 12.6 kWh saat. Zaten tahmin etmiştim. Yani 12 kW gibi bir tüketimle bu hızlarla gidebiliriz diye. Yani 100 kilometre hız sabitleyiciyle düz yollarda, rampalarda biraz düştüm. Rampa aşağı biraz daha saldım arabayı. Rejeneratif fren sistemi tamamen kapalı. Şu an %44 batarya doluluğundayız. %44'e düştük. 204 kilometre menzil veriyor. Yani tam dolulukla 400 kilometrenin üzerine çıkabiliyoruz. Bugün şarjım %66 ile Balıkesir'e çıktım. Buradaki durma sebebim akşam yemeği. Şarj için durmuyorum. Normalde çok rahat bir şekilde gidebilirim. Yani 50 kilometre yolum var. Ama bir çorba içeceğim. O yüzden duruyorum. En yakıtta da vakit kaybetmeden sadece soketi takarak şarj işlemini başlatacağım. Tabii soket müsaitse. Evet, yasada %43 ile başladık. Sadece soketi taktık. Şarj işlemi başladı. Geldiğimizde ne kadar sürede ne kadar dolum olacak bakalım. Saat 22.55. Evet, Susurluk'ta bir tost molası verdik. Megane'larda şurada bir tuş var, kilit tuşu. Gözükmüyor. Ona bastığımızda tabii ki kapıların açık olması gerekiyor. Kilit tuşuna bastığımızda şarjı sonlandırabiliyoruz. Yine telefon, kart, uygulama, QR kod, hiçbir şeye gereğimiz yok. Cihaz durdu. Işık beyaz oluyor. Söküyoruz, bu kadar. Yani en yakıt da şarjı başlatıp bitirmek 1 dakikanızı bile almıyor. Buradaki DC kapağını da takıyorum tekrar. Kapatıyorum. Bu kadar. Herhangi bir uygulama kullanmadık. QR kullanmadık. Aracımıza biniyoruz. %44'tü şarjımız. Yanlış hatırlamıyorsam 10.55'ti saatte. Bakalım nereye gelmişiz. 11, 13, 13, 17, 18 dakika olmuş. 18 dakikada %44'ten %70'e. Menzilimiz de 205 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 321, yani 18 dakikada 120 kilometre menzil almışız. Yasada en yakıtın NX teknolojisiyle, bu arada bunun reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Yani ürün kendi reklamını yapıyor. Ben hani bu firmadan herhangi bir ticari bir işbirliğim yok. Firmayı tanımam. Nedir ne değildir bilmem. Ama büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle mobil uygulama indir, yükle, kredi kartı ekle, çıkar gibi, biliyorsunuz ki elektrikli araçlarda birçok istasyon var. İnsanlar, elektrikli araç kullanıcıları bilindik istasyonları tercih etmeyi daha çok tercih ediyorlar. Çünkü bu işlemlerle her seferinde uğraşmak istemiyorlar. Ne yaptık? Zaten duracaktık. Dururken aracımız normal yere değil, boşmuş, şarj istasyonuna park ettik. Yanımızda bir Tesla vardı. O da çıkış yapıyordu. Sonrasında çok kısa bir sürede, yani 30 saniye bile değil, şarj işlemi başlattı. Soketi taktık. Çıkarken de kilit düğmesine basıp soketi çıkarıp tekrar yolumuza devam ettik. Video çektiğimiz için belki 1-2 dakikalık fark olabilir. Bunlar gayet normal. Burada esas önemli noktalardan bir tanesini unutmak istemiyorum. Lastik basınçları. Bu aracın fabrika verisi lastik basınçları: önler 2.6, arkalar 2.4 bar. Bende önler 2.7, arkalar 2.5 şeklinde
veya 2.6 şeklinde kullanıyorum. Buradaki değerler sizi yanıltmasın. Araç hareket ettikçe biraz artıp azalabiliyor duruma göre. Bugün ön lastiğimde bir çivi vardı. Orada havaları tekrar kontrol ettiler ama benim kontrol etmem gerekiyor. Sanki sağ sol arasında ufak bir barlık bir fark var. Onu da en kısa sürede düzenlerim. Çok büyük problem değil. Ama lastik havaları yakıt tüketiminizi ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle menzil endişeniz varsa ve uzun yolculuğa çıkacaksanız lastik havalarınıza dikkat etmeniz faydanıza olur diye düşünüyorum. Normal zamanda da hem lastiğin geç yıpranması hem de yakıt tüketimi açısından lastik havalarınızı kontrol ederseniz daha iyi olur. Yolculuğumuz gece devam ediyor. Çok virajlı bir yol şu an burası. O yüzden yüksek hızlara çıkmıyorum. Çok keskin virajlar var. Yol ani bir şekilde dönüyor. O yüzden biraz daha temkinli gidiyorum. Bu aracın özellikle iç ambiyans aydınlatmaları olsun, gösterge paneli ve orta ekranı olsun, gerçekten çok şık, gece yolculuklarında güzel bir kabin aydınlatması oluyor. Şöyle görebilirsiniz. Bu renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Veya her sürüş moduna bir renk atayabiliyorsunuz. Mesela sportif sürüşler için kırmızı renk standart geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Eco modda yeşil geliyor. İşte kendiniz bu renkleri değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz renk seçeneğini moda atayabiliyorsunuz. Ben de şu anda mavi renk bir tema var. Eco modda mavi renk oluyor. Arka kameramız da çalışıyor. Aynamız biliyorsunuz ki ayna değil kamera. Gece de güzel bir görüntüsü var. Yani hem farları engelliyor, farların göz almasını. Otomatik uzun far da önümüzde araç olmadığı zaman otomatik aktif oluyor. Şu an araca tabii ki müdahale ediyor. Çünkü şerit çizgisine bastım. Ve kontrolü ele almadığım için bana uyarı verdi araç. Zaman zaman böyle şeritlerde araç kontrol ederse size belli bir süre sonra uyarı veriyor. Kontrolü ele alın diye. Ama kesinlikle yol çizgileri okunuyorsa sizi şeritte tutuyor. Çok güzel bir aydınlatması var farlarında. Tabi telefondan, iPhone'dan çok daha net gözüküyor. Gerçek gözümüzde bu kadar net görmüyoruz. Gördüğünüz gibi uzun farları yaktı. Karşıdan araç gelince kapattı. Şimdi araç gelmezse tekrar yakar diyeceğim ama araç geldi. Tatil dönüşü olduğu için 3 günlük bayağı bir yol yoğun. O yüzden çok uzun fara düşemedik. Genelde kısa farlarla gidiyoruz. Aracın led farları da gece sürüşü için yeterli. Aydınlatma performansı başarılı. Yol boş. Uzunları yaktı. Karşıdan araba gelince otomatik söndürdü. Far sistemi de bu şekilde. Gece yolculuğu keyifli oluyor elektrikli araçta. Bu arada klima ile ilgili söylemiştim size. Tüketimini paylaşacağım diye. Hava sıcaklığı 25 derece dışarıda. Aracın sadece fanı çalışıyor. Yani AC klima modunu aktif etmedim. Çünkü içerisi şu an sıcaklığı iyi. O yüzden klima tüketim verisini veremeyeceğim ama klimasız ya da %20 gibi klimalı yolculuğun tüketim verisini paylaşırım. Şu an yanlış
Hatırlamıyorsam 0.6 kW. Yani çok düşük bir klima verisine sahip 100 kilometrede. Bazı videolarda arkadaşlar yani yol müsait olmadığı için, video çekecek çok vakit de bulamadığım için yorumlarda da ciddi anlamda video talepleri geldiği için video çekmek istiyorum ama çok sıkışık ve güvenli olmayan yollarda çekim yapmıyorum. O yüzden kendime karşı tuttuğum çekimler oluyor. Orada genelde açıklama yapıyorum. Ama gece yolculuğu ve aracın göstergelerini de merak etmişsiniz. O yüzden bu sefer de böyle olsun. Görüş açımız bir gece yolculuğu olsun. Yani gece yolculuğu videoları izlemekte gerçekten keyifli. Engin Özören hocamız Tesla Model Y performans aracıyla 70.000 kilometreyi geçti. Bu aracıyla bir test videosu çekti. İzlemenizi tavsiye ederim. Uzun yolda aracın kapasitesini ölçmek için. Bu da nedir? Aracı çok sakin kullanıp minimum tüketim yapacak şekilde yaklaşık 10 kWh, tabii ki bataryası yaklaşık 70 kWh'lik bir araç, bizim 60. 650 kilometrelik bir İstanbul-İzmir yolculuğu yaptı. Ve hiç şarj almadan 650 kilometreyi bitirdi. Körfezi dolandı. Köprü ve otoyollar kullanmadı. Buna benzer bir video yapmak istiyorum. Ama tabii ki rüzgar, yağmur gibi etkenlerin olmamasını istiyorum. Yani o videoya benzer şartları sağlamak istiyorum ki araçları karşılaştıralım. Yani 650 kilometre menzil bu araçla yapılamaz diye düşünüyorum. En azından ben yapamam. Ama bir rekor denemesi olarak 550 kilometre şehirler arası yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bu 100-120 kilometre hızlarla değil. Daha çok 70, 80, 90 veya rampalarda belki 60 trafiği engellemeyecek şekilde bir gece yolculuğu olabilir. Böyle bir test de düşünüyorum açıkçası. Bu test neden önemli? Şimdi araçlarımız elektrikli. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bundan 5 sene önce pandemi diye bir şey deseler hiçbirimiz inanmazdık. Ama yaşadık. Elektriğe ulaşamadığımız bir böyle olumsuz bir durumda mevcut enerjimizle maksimum kaç kilometre yol yapabiliriz? Yani bu olağan durumda tabii ki kimse böyle kullanmaz aracını. Ben de kullanmam. Ama maksimum kaç kilometre yaparız açıkçası merak ediyorum. Tahminim çok yavaş bir hızla 550 kilometreleri bulacaktır diye düşünüyorum. 10 kW hızlarla. Bunu da deneyimlemek istiyorum. Bu videoyu da çekersem paylaşırım. Bu videoyla ilgili yorum ve önerileriniz varsa bunları da yazabilirsiniz bunun altına. İşte güzergah önerisi. Yani Tesla Model Y ile karşılaştırmak için muhtemelen İstanbul-İzmir düşünüyorum ama tabii ki şartların oluşması lazım. Benim İstanbul'dan İzmir'e yani bir 10 saatlik yolculuk yapar. Bir de Bursa'dan İstanbul'a gitmem de var. Aracı şarj etmek, sonra şarj etmeden rüzgarsız, yağmursuz bir havada deneyimlemek için İnşallah şartlar olgunlaşır da bu testi de yaparız. Şu an önümdeki araçlarla hemen hemen aynı hızda gidiyorum. 85 km, 90 km. Aracın şu anki tüketimi 12.7 kWh. Balıkesir tabii ki Bursa'dan biraz rakım olarak düşük. Ama öyle çok aman aman da bir fark yok. Bu uzun yollarda en çok şarjı tüketen araçların rampa iniş ve çıkışları. Yani inişte tabii ki kazanım ama
çıkışta çok ciddi tüketim oluyor. O yüzden mesela örnek vermek gerekirse takipçilerimizden bir tanesi benden Ankara, İstanbul şarj rota önerisi istemişti. Onu da aklımda yapacağım. Ama işte orada şey önemli. Önce bu videoyu yapmak istedim. Kendisi de izlerse, yorumlara yazarsa sevinirim. Önce bu videoyu yapmak istedim. Neden? Çünkü Ankara, Bursa güzergahındaki şarj rotalarıyla Bursa, Ankara farklı olacaktır. Araç Ankara'dan Bursa'ya yaklaşık 380 kilometreyi rahat bir şekilde gelebilir. Hem rakımdan hem yolun düz olmasından dolayı. Ama Bursa'dan Ankara'ya gidemeyebilir. Çünkü biliyorsunuz ki Bursa'dan özellikle İnegöl'e bir tırmanış var. İnegöl'den sonra Mezitler'de tekrar bir tırmanış var. 1100-1200 rakımlara çıkıp sonra Buzlu'ya iniş, 800 rakımlardan 600'e Eskişehir'e hafif bir iniş var. Ondan sonra Ankara'ya doğru tekrar genelde çok şey olmasa da, aşırı böyle bir dağ çıkışı belki olmasa da inişli çıkışlı yollar. Burada menzilinizi sizin rampa yukarı çıkışlardaki davranış şekliniz, sürüş şekliniz belirleyecek. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani menzil endişeniz varsa rampa yukarı biraz daha yavaş sürmek gerekiyor. Videoda çok uzun olmasın. O yüzden en son kapanışta son tüketim, nihai tüketim verilerini paylaşır ve yayına alırım inşallah. Evet, yolculuğumuzda sona geldik. Toplam 144 kilometre yol yaptık. Bataryamız %58 dolulukta 258 kilometre menzil veriyor. Son kısımda biraz hızlandım. 115-120 kilometre hızlarla geldim son 10 kilometreyi. Biraz menzili düşürdü. Onun haricinde genel anlamda 90-100 kilometre hızlarla gelmiştim ortalama. Tüketim değerine bakacak olursak 13.1 kWh uzun yolda bir tüketim değeri elde ettik. Ortalama hızımız 75 144 kilometrede. Buradan elektrik menüsünden klimamızda 0.6 kW harcamış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.